Günaydın. Ben bugün Aksa Sigorta AŞ ve Aksa Emeklilik AŞ şirketlerin temsilen sizlerle birlikteyim. Öncelikle BİMSER'e bu güzel etkinliğe şirketlerimizi davet ettiği için teşekkür etmek istiyorum. Bizim BİMSER Çözüm'le tanışıklığımız yaklaşık 15 yıl öncesine gidiyor. Oldukça da uzunca bir zaman geçmiş. O dönemlerde BİMSER Çözüm Kocaeli'nde bir yazılım firmasıydı. Nasıl BİMSER Çözüm'le tanıştık? O dönemde kalite yönetim sistemimiz için yurt dışından tedarik edilmiş bir yazılım kullanıyorduk. Bu yazılımın Türkiye'deki temsilcisi artık daha fazla desteklememeye ve piyasadan çıkmaya karar verdiği için ürünü değiştirme ihtiyacımız oldu. Daha sonra muhtelif firmalarla irtibata geçtik. Bunların içerisinden isimleri çok büyük olan firmalar da vardı. Fakat genel bir değerlendirme yaptığımızda, değerli genel müdürümüzün de söylemiş olduğu gibi, önemli konulardan bir tanesi de düzenli ve sürekli destek alabileceğimiz bir şirketle çalışabilmekti. Burada bazı büyük firmalarla ürünleri üzerinde görüştüğümüzde şunu fark ettik. Gerçekten çok gelişmiş ekranları var. Fakat bir soru sorduk. Dedik ki bu ekranları Türkçeleştirebilir misiniz? Hiçbiri Türkçeleştiremeyeceğini söyledi ya da Türkçeleştirmek için satın aldığınız yazılımdan daha büyük bir masraf yapıp o yazılımı kişiselleştirmeniz gerekiyordu. Fakat BİMSER burada bize çok geniş imkanlar, çok esnek imkanlar sunabildi. Bu çok dikkat çekici bir husustu. Aynı zamanda çok uluslu bir şirket olmamız sebebiyle de zaman içerisinde bu ürünün yakın çevremizdeki şirketlerimizde kullanılma ihtimalini de göz önünde bulundurarak da tercih etmeye karar verdik ve ürünü satın aldık. Biliyorsunuz QDMS ürünü birçok lisanda kullanılabilen, kütüphanesinde değişiklikler yapıldığı takdirde hemen hemen her lisanda kullanılabilen bir ürün kategorisinde. Dolayısıyla bu bizim önümüzü çok açtı. Nitekim yaklaşık 7 yıldır da Azerbaycan'daki şirketimizde de QDMS'i kullanıyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim, Azerbaycan'da Azerice'nin içerisinde Kiril alfabesinden bazı kelimeler de vardır. Azerbaycan'da Rusça ve Azeri dili kullanılmaktadır. Biz Azerbaycan'daki şirketimizde dokümanları Azerice, Rusça, İngilizce ve Türkçe olarak oluşturuyoruz. Dolayısıyla QDMS bize hem doküman yönetimi hem de birazdan sizlerle paylaşacağım aksiyon yönetimi konusunda çok büyük destekler sağlıyor. Öncelikle burada üzerinde durmak istediğim ve size QDMS'in aksiyon yönetim modülüyle ne tür çalışmalar yapıyoruz konusunda bilgi vermeden önce uyum riski nedir? Onunla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü sunumum tamamıyla bizim regülasyonlar çerçevesinde uyum konularında düzenli olarak takip ettiğimiz aksiyonlarımızın QDMS aksiyon yönetim modülü üzerinden nasıl takip edildiğine dayanıyor. Daha sonra aksiyon yönetim modülünün kullanımı, takip edilen periyodik aksiyonlar ve bazı uygulama örneklerini de sizlerle paylaşıp süremi tamamlayacağım. Bu süre içerisinde soru olursa interaktif bir şekilde de yanıtlayabilirim. Arzu ederseniz sunum sonunda da bunları yanıtlamaya çalışacağım. Uyum riski dediğimizde neyi anlıyoruz? Bu son derece önemli. Ülkemizde uyum faaliyetleri sigorta sektöründe uyum görevlisi yani MASAK mevzuatı konusunda çalışmaları şirket içerisinde yürüten yöneticiler olarak genelde algılanmaktadır. Fakat bizim şirketimizde bunun kapsamı biraz daha değişik. Uyum yönetimi dediğimizde compliance olarak İngilizcesi geçiyor ve son derece geniş bir interlantı var. Bu sebeple uyum riski dediğimizde neyi anlamamız gerektiğiyle ilgili kısa bir bilgi vermem gerekirse, şirketlerin faaliyet alanıyla ilgili kanun, yönetmelik, kanun hükmünde kararname, yönetsel yükümlülüklerle uyumlu olunmaması durumunda
şirketlerin karşı karşıya kalabilecekleri finansal kayıplar, prestij kaybı ve diğer olası cezalar ve yaptırımları anlamamız gerekiyor. Bu yüzden son derece önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. İsterseniz şöyle bir başlayayım. Sigorta sektörü ülkemizdeki en regüle sektörlerden bir tanesi. 2015 yılı içerisinde sigorta sektörüne yönelik kaç mevzuat, kaç yönetmelik, kaç kanun çıktı, değiştirildi diye bir soru yöneltsem, bir rakam verebilir misiniz? 1 Ocak 2015, 31 Aralık 2015 içerisinde sigortacılık sektörünü ilgilendiren mevzuat sayısı. 20, teşekkür ederim. 30, başka? 50, teşekkürler. Kim? 100, teşekkür ederim. 118. 118 dediğimizde bu neredeyse çalışma günlerini düşünecek olursak 2 günde bir regülasyon değişikliği olduğu anlamına geliyor. Tabii bunların takip edilmesi son derece titizlik gerektiren ve kolektif bir çalışma gerektiren husus. Burada biz QDMS aksiyon yönetimi modülünü regülasyonlara bağlı olarak düzenli yapılması gereken aksiyonların takibinde özellikle kullanıyoruz. Kullandığımız sistemlerden bir tanesi bu. Temel olarak hangi alanlarda kullandık ve kullanıyoruz QDMS aksiyon yönetim modülünü diye baktığımızda, öncelikle biraz önce de söylemiş olduğum gibi uyum izleme kriterlerinin takibi. Bir regülasyon çıkıyor, diyor ki şu işi şöyle yaparsınız. İşte Hazine Müsteşarlığı ki bizim bağlı olduğumuz regülatördür. Şu tarihte şu raporu gönderirsiniz, şu tarihte şu veri transferlerini yaparsınız. İşte yapılmadığı takdirde de ilgili yönetmelikte ceza ve kabahatler maddelerinde bunların yaptırımları bellidir. İkincisi departman periyodik veya tek seferlik işlemlerin takibi. Biz açık söylemek gerekirse QDMS aksiyon yönetim modülünü uyum yönetimi çalışmalarında devreye aldık. Ama bu çalışmaları departmanlarda diğer yöneticilerimizin katkılarıyla sürdürürken hangi periyodik aksiyonların takip edileceğine karar verirken yöneticilerimizin bir şey dikkatini çekti. Dediler ki demek ki sadece uyum çerçevesinde değil bizim günlük işlerimizi yaparken periyodik olarak yapmamız gereken aksiyonları da takip edebileceğiz. Öyle mi diye bir soru sorduklarında evet dedik departman olarak. Ve daha sonra küçük notlara ya da ajandalarına yazma alışkanlığı yerine ya da işte Outlook kullanıyorlarsa kendilerine uyarı gönderilmesini sağlamak yerine daha düzenli bir şekilde QDMS aksiyon yönetim modülünün kullanılmasına sıcak baktılar ve birazdan sizle bazı rakamları da paylaşıyor olacağım. Kendilerine hayatı kolaylaştırıcı bir unsur olduğunu gördükleri için bizden destek talep ettiler ve her geçen gün artarak bu desteği yöneticilerimize ve departmanlarımıza sağlıyoruz. Üçüncüsü enteresan gelebilir, bizim için de çok ilginçti. Toplantı, konferans görüşmeleri için ayrılan zamanın ölçümü. Hemen hemen hiç kimse yoktur ki salonda bir konferans görüşmesi yapmasın yurt içiyle, yurt dışıyla ya da acaba bu toplantılara biz ne kadar zaman harcıyoruz? Bu toplantılar çok önemli mi yoksa vaktimizi daha iyi geçirebilir miydik diye soru ya da soru sorsun. Ya da yöneticiler bu konuda bir sorgulama yapsınlar. Bundan yaklaşık 10 yıl önce bir gün genel müdürümüz beni çağırdı. Ve şunu sordu, dedi ki ben bir şeyi merak ediyorum. Biz acaba dünya merkezimizle, Aksa'nın dünya merkeziyle Fransa'dadır ve bağlı olduğumuz bölgede ki İspanya'dadır, ne kadar süreyle toplantı yapıyoruz, konferans call yapıyoruz, ne kadar vakit ayırıyoruz bunlara, ölçümleyebilir miyiz? Nasıl yapacağız diye baktığımızda hemen QDMS aksiyon yönetim modülü benim aklıma geldi. Son derecede kullanışlı bir modül olduğu için
standart ürünün üzerinde herhangi bir iyileştirme yapma ihtiyacı olmadan bir model önerisiyle gittik. Kabul edildi. Daha sonra yöneticilerimizle paylaştık. Ve yöneticilerimiz QDMS Aksiyon Yönetim Modülüne bu görüşmeleri kimin talebiyle, ilgili şirkette kim ya da kimlerle, ne frekansta ve ne süreyle yaptıklarını not ettiler. Daha sonra QDMS Aksiyon Yönetim Modülüne girmiş olan bu bilgiler Excel'e ihraç edildi. Ve daha sonra Excel tabloları üzerinde bunların üzerinde bir analiz yaptık ve gördük ki o dönemde yöneticilerimiz bir hafta içerisinde yaklaşık 6,5 saatlerini toplantı ve konferans kollarla geçiriyorlar. Bu oldukça önemli bir süreydi ve gördük ki farklı yöneticilerimiz aynı kişilerle ya da aynı birimlerle yurt dışında toplantılarını yapıyorlar. Böylelikle karşı tarafla yani bağlı olduğumuz birimlerle irtibata geçerek bu hususun daha iyi yönetilmesi gerektiği ile ilgili görüşlerimizi paylaştık ve çok kısa bir sürede gerçekten daha hızlı hareket ettik ve daha az zaman harcayarak çalışmalarımızı yönlendirdik. Dolayısıyla ne kadar farklı amaçlarla kullanılabildiği yönünde QDMS Aksiyon Yönetim Modülü'nün burada 3 tane yaşamış olduğumuz örneği sizle paylaşmak istedim. Peki, benim sorumlu olduğum uyum ve iş sürekliliği departmanı aksiyon yönetim modülünü hangi amaçlarla kullanıyor diye bakarsak, burada regülatörlere ya da paydaşlarımıza diyebileceğimiz raporların gönderiminde kullanıyoruz ki burada da görebileceksiniz. Genelde düzenli olan 52 tane farklı rapor var gönderdiğimiz. Bunların atlanmaması gerekiyor. Dolayısıyla aksiyon yönetim modülüne kendimiz için ya da raporları hazırlayacak olan departmanlardaki yöneticilere ya da işi yapacak olan arkadaşlara bu konuda bir görev delegasyonu yaptığımızda kendilerine de önceden çalışmaya başlaması ile ilgili ikazın geldiğini gördüklerinde son derece etkin bir çalışma olduğunu görüyoruz ve raporlarımızın gecikmesi gibi bir durum son derece minimum seviyelere indi diyebilirim. Benim departmanım merkezimize yani Fransa'ya düzenli olarak 17 tane rapor gönderiyor. Bunların bazıları aylık, bazıları 3 ayda bir, bazıları 6 ayda bir, bazıları da yılda bir gönderilmek üzere. Dolayısıyla bu raporlarla ilgili hazırlıklara yönelik olarak QDMS Aksiyon Yönetim Modülüne girişlerimizi yaptığımızda bize ikazları veriyor ve güzel olan tarafı da şu, herhangi bir gecikme olduğunda, bana bağlı olarak çalışan arkadaşlarım hazırlıklarında bir gecikme olduğunda ya da benim bir gecikmem olduğunda hemen bir üst amire konuyla ilgili uyarı gönderiyor. Dolayısıyla bu çalışmaların takip edilmesi açısından son derece önemli ve çok proaktif bir yaklaşım sergilenmesi söz konusu. Uyum izleme aksiyonları dediğimiz biraz önce söylemiş olduğum bu regülasyonla ilgili kriterler. Şirketimizde departmanların ki her şirkette vardır işte tahsilat departmanı, pazarlama satış departmanı, muhasebe departmanı ya da sigorta sektörüne özgü departmanlardan işte rücu departmanı, reasürans departmanı gibi. Buradaki departmanların regülasyon ya da akse standartları çerçevesinde 284 tane aksiyonu dijital ortamda gerçek zamanlı olarak QDMS Aksiyon Yönetim Modülü çerçevesinde takip ediliyor. Bu bizim için son derece önemli olan hususlardan bir tanesi. Çünkü raporlama yaptığımız zaman da çok güzel bir raporlama modülü var. Yeni çıkan versiyonda çok daha yeni özellikleri olduğunu da gördük. Biz de son derece sevindirdi. Çok geniş bir skalada geciken işler, neden gecikti, kim geciktirdi, hangi sebeple gecikti gibi hususları takip edebiliyoruz ve bizlere de uyarılar geliyor. Bir diğeri de
Benim departmanım aynı zamanda şirketimizin kriz yönetim ve iş sürekliliği planlarının hazırlanmasından sorumlu. Burada da Aksa Grup olarak ISO 22301 standardı ve PAS 200 kriz yönetiminde bir hibrit bir standart kullanıyoruz. Bunun içerisinde 22301 kullanan şirketlerimiz vardır. Bilirler ki periyodik olarak yapılması gereken komitelerle toplantılar ya da alınması gereken onaylar var. Çok yakın bir zamanda buraya bağlı olan yaklaşık nasıl söyleyeyim size 28 tane periyodik takip edilmesi gereken işi QDMS'in içerisine girdik. Bunlardan bazıları icra kurulu, yani yönetim kurulunun bir alt kademesi bizde. Üst yöneticilerin olduğu kurula yapılması gereken sunumlar, alınması gereken onaylar ve belli konularda yapılması gereken yazışmaları içeriyor. Dolayısıyla yakın bir zaman içerisinde ISO 22301 konusundaki periyodik aksiyonlarımızı QDMS aksiyon yönetim modülüyle takip etmeye başladık. Güzel olan bir şey de var. Bu entegrasyon sadece şirket içerisinde değil, lisansları alındığı takdirde yurt dışına da gerekli uyarıları gönderebilme özelliğine sahip. Eğer yurt dışında da iştirakleriniz varsa, siz merkezden gerekli kurguları yaptıktan sonra yurt dışındaki kişilere görev ataması ya da o kişilerin yapmış olduğu gecikmeler varsa onları da takip etme imkanını kazanıyorsunuz. Evet, son slide olarak burada çok net gözükmüyor ama sizlerle şunu paylaşmak isterim. Biraz önce söylemiş olduğum ISO 22301 ile ilgili aksiyonlarımızı burada takip ediyoruz. Mesela şunlardan bir tanesi iş etki analizlerinin ya da risk analizlerinin periyodik olarak yapılması ve bunların sonuçlarının iş sürekliliği komitesi tarafından onaylanması. Bu tür çalışmaları yapıp gerekli onayları almadığınız takdirde standart çerçevesinde bir denetim olduğunda uygunsuzluk alınması söz konusu. Diğer bir örnek finansal kurumlar departmanı ile ilgili. Burada çalışmış oldukları bankalara ya da bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de operasyonlarımız var. Oradaki hususlarla ilgili hazırlamış oldukları raporları görebiliyorsunuz. Mesela aylık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti raporunun hazırlanması, aylık bankalar raporunun hazırlanması, bütçe analiz raporunun hazırlanması gibi. Bunları buraya yazdığınızda hemen arkasına sorumlusu kim, işi kim yapacak diye atamalar yapabiliyorsunuz. İşi yapacak olan kişiye belli bir süre önce işi yapacağı ile ilgili bilgi gönderilmesini söylüyorsunuz. Ve bununla ilgili çalışmaların ne şekilde devam ettiği ile ilgili olarak da otomatik raporlama yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu aslında basit bir süreç yönetim yazılımı gibi bizim kullandığımız yazılımlardan sadece bir tanesi. Aşağıda da muhasebe departmanımızın yapmış olduğu çalışmalardan bir tanesi, birkaç tanesini görebilirsiniz. İşte vergi dairesine yatırılması gereken vergiler, harçlar zamanında yatırıldı mı diye bir tane aksiyon koyuyorsunuz ve bu aksiyonu ilgili kişi ya da kişilere delege ettiğinizde buradaki kişilerin çalışmayı yapıp yapmadıklarını izleyebiliyorsunuz. Bazı aramızda ki arkadaşlarımızdan şöyle bir soru gelebilir. Peki bu sistem QDMS aksiyon yönetim modülü şirketin ana sistemiyle entegre çalışmıyor. Peki burada herhangi bir zafiyet görüyor musunuz? Çünkü sistem tamamıyla kişilerin işi yaptım ya da yapmadım yaklaşımıyla devam eden bir konu. Tabii GRC yazılımları, yani Governance Risk Compliance denilen çok gelişmiş yazılımlar var. Şirketlerin ana sistemleriyle entegre ettirerek çalıştırabiliyorsunuz. Eğer bunlara yatırım yapıyorsanız o ayrı ama biz şu anda
yaklaşık 15 yıldan beri çok memnun bir şekilde QDMS aksiyon yönetim modülüyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada bir kişi eğer çalışmayı yaptığına dair sistemin içerisine bir kayıt atmazsa, o kayıt kapanmadığı için yöneticisine bir gecikme olarak gidiyor. Dolayısıyla aslında yazılım kendi içerisinde de bir otokontrol sistemini kurmuş durumda. Dolayısıyla bu yazılımdan oldukça faydalanıyoruz. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Eğer sorular varsa memnuniyetle cevaplamaya çalışırım. Peki, çok teşekkür ediyorum. İyi günler.